2019 yılında yaşadığımız pandemi süreci hem e-ticaret satıcılarının hem de e-ticaret müşterilerinin alışkanlıklarını fazlasıyla değiştirdi. Müşteri tarafına bakacak olursak artık internetten süt, yumurta, işte tuvalet kağıdı gibi marketten kolaylıkla alabileceğimiz ürünleri satın alıyor olduk. Satıcı tarafından baktığımız zaman da hiç hayal etmediğimiz ürünleri satar olduk. Yani hiç kimse, hiçbir satıcı, yani yumurtayla, sütle alakası olmayan bir satıcı bu ürünleri internetten, Trendyol'dan, Hepsi Burada'dan, Amazon'dan, birçok platformdan satar hale geldi. Tabii ki biz e-ticaret satıcıları olarak bizim için önemli olan şey satış yapmak. Yani ne sattığımızın çok bir önemi yok aslında. Doğru ürünü doğru zamanda satmak bizim için önemli. Tabii burada pek çok faktör var satıcıların dikkat etmesi gereken. Çünkü hiç bilmediğimiz bir dünya baktığınız zaman. Yani bir yumurta satmaktan bahsediyorum. Ben mesela bana 2 yıl öncesi deseler ki Tuğer hadi gel Trendyol'da yumurta satacağız deseler ben abi onu nasıl paketleyeceğiz? Neyin içine koyacağız? Müşteriye nasıl gidecek? Yolda bozulur mu gibi milyon tane soru sorardım. Ve bunu öğrenmek için de ne yapacağımı bilemezdim açıkçası. Şimdi bu videonun amacı da bu. Bu videonun amacı özellikle pandemi sürecinde e-ticaret satıcılarının sattığı ürünleri incelemek ve buna benzer çok kritik ürünler. Örnek veriyorum, bir şarap kadehi. Yani kadeh çok ince bir şey. Yani neyin içine koyacaksın ki müşteriye kırılmadan gitsin? Ya da yumurta neyin içine koyacaksın ki müşteriye yine kırılmadan, kokmadan gitsin? Çok büyük soru işaretleri var. Bunu gidermek için de ben şöyle bir şey yaptım. Özellikle Trendyol satıcılarını bu çok ilgilendiriyor. Çünkü Trendyol'da çok fazla bu ve buna benzer ürünler çok fazla var. Satıcılar nasıl paketliyorlar? Örnek veriyorum, yumurtayı nasıl gönderiyorlar? İşte bir şarap kadehini ya da bir telefon. Yani cep telefonunu zannetmiyorum 2-3 yıl öncesine kadar insanlar genellikle mağazalardan almaya çalışırlardı. İnternetten çok fazla elektronik eşya alınmazdı. Hani derdik ki kırılır, bir şey olur. Garantisi de var mı yok mu bilmiyoruz. İthalatçı garantisi mi var yoksa yetkili servis garantisi mi var bilmiyoruz. Birçok soru işareti var insanların kafasında. Şimdi bu soru işaretlerini aslında gidermek için ben ne yaptım? Trendyol'da bir ürünü, mesela birazdan size göstereceğim. Yumurta. Aynı ürünü satan 2 farklı satıcı aynı ürünü nasıl gönderiyor? Yani aynı ürün olmasına rağmen farklı paketleme olacak. Sonuç olarak satıcılar farklı. Bunun haricinde nasıl paketliyor? Dışını nasıl sarıyor? İçine fatura koyuyor mu? İşte müşterisine teşekkür edecek bir kart koyuyor mu? Yani yeniden alışverişi canlandıracak, o müşteriyi yeniden içeriye kazandıracak, yeniden alışverişe çağıracak bir mesaj gönderiyor mu müşteriye? Bunları inceleyeceğiz ki e-ticarette en önemli şey bu. İkinci önemli konu da pandemi dönemiyle insanlar çok hassaslaştı. Yani biliyorsunuz artık her şeye dokunamıyoruz. Yani nereye elimizi sürsek hemen elimizi kolonyalıyoruz. Ki özellikle gıda ürünleri, mesela yumurta, gıda ürünlerinin hijyen olması çok önemli. O yüzden nasıl paketlendiği de burada çok kritik ve çok hassas. Ben şimdi bu soru işaretlerini gidermek için bu video serisinde ilk olarak yumurtayla başlıyorum. Ki yumurta bana göre en kritik ürün, en kırılası ürün. Hadi birlikte aldığımız ürünleri şöyle beraber bir açalım bakalım. Paketlemeleri nasıl yapılmış beraber inceleyelim. Ürünlerimizi getirdim. Tabii ki bu koliyle gelmedi. Bu benim ürünlerin içerisine koyduğum bir koli. Yanlış anlaşılmasın. Ürünler bu şekilde geldi. Şimdi birinci yumurtamız burada, yumurta paketimiz. İkinci yumurta paketimiz de burada. Şimdi aslına bakarsanız ikisi de aynı liste içerisinde. Yani Trendyol'a girdiğiniz zaman liste içerisinde diğer satıcılar bölümü var aşağı bölümde. Oradaki aynı ürünü satan ikinci satıcı. Bu da birinci satıcı. Şimdi ikisi de aynı ürün olmasına rağmen ilk dikkatimi çeken şey benim neydi? Ki siz de bunu açıkça görüyorsunuz. Her iki ürünün de ambalajları farklı. Birisi daha dikdörtgen ve şişik bir paket. Diğeri de daha yatay bir paket. Ben şimdi bu paketleri açacağım. Nasıl acaba yumurtaları saklamışlar? Yumurtaları burada nasıl kırılmadan muhafaza etmişler? Ya da bilemiyorum, belki de kırılmış da olabilir. Hep beraber göreceğiz. Daha önceden gördüğünüz gibi paketleri hiç açmadım. Şimdi burada ilk defa açıyor olacağım. Evet, ilk paketi açtık. Daha doğrusu dışarısını açtım. Baktığım zaman burada ilk dikkatimi çeken şey üretim tarihi 25 Aralık 2020, son tüketim tarihi 23 Ocak 2021. Bu güzel bir detay. Çünkü müşteri açısından ürünün son kullanma tarihi önemli. Onun haricinde yine markaya ait detaylar yer alıyor. İşte ne kadar kalori var vesaire, markanın adresi.
tüm net bir şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi köpüklü bir ambalaja yerleştirmişler. Bu tabii ki ürünün sağlam olması ve yumurtaların kırılmaması için önemli bir şey. Ve benim dikkatimi çeken bu üründe şöyle bir şey var. Salladığım zaman o yumurtalar, sonuçta kargo şirketleri biliyorsunuz böyle benim gibi böyle taşımıyorlar ürünü. Atıyorlar sürekli, sağa sola atıyorlar. En azından belli bir mesafede, yani mesela 30 santimden aşağı düştüğünü düşünelim. Sağlam olması gerekiyor. Ürünün kesinlikle içeride kırılmaması, müşteriye sağlam gitmesi gerekiyor. Çünkü bu tarz ürünler iadesi olabilecek ürünler değil. Hani iade etse bile müşteri, satıcıya büyük bir yük doğuyor. Sonuçta Trendyol üzerinde bu ürünü siz müşteriye gönderdikten sonra müşteri size bu ürünü iade ederse bu ürünün iade kargo ücreti de size yansımış oluyor. Satıcıya yansımış oluyor. Dolayısıyla bu bizim için uzun vadede, yani daha doğrusu orta vadede bir zarar demek. Böyle bir zarar etmek istemeyiz. Şimdi ürünümüzü açalım. Bakalım, hafif bir 15-20 santimlik bir yükseklikten ben gerçi şöyle bir deneme yaptım ama benim yapmamla kırılacağını da zannetmiyorum. Yine de bir açalım bakalım yumurtalarımız sağlam mı ve yumurtalar nasıl burada bu şekilde kargoyla gönderilebilmiş. Evet, bayağı güzel paketlenmişti. Aslında ben kaç tane yumurta almıştım? 2, 4, 6, 8, 10 tane yumurta almıştım baktığınız zaman. İlk dikkatimi çeken şey yumurtanın şu yuvaları tam yumurtaya göre yapılmış ve bu strafor içerisinde gerçekten de ekstradan bir paketlemeyle paketlenmiş. Yani kırık yumurta bulur muyum acaba? Yani koku da yok. Gayet sağlam. Yani hiçbiri kırılmamış aslında. Sapasağlam gelmiş. Bu gerçekten örnek arkadaşlar. Yani 10 tane yumurtaya şu özeni gösterdiğinizi düşünsenize. Yani müşterinin buradaki memnuniyetini, müşterinin buradaki düşüncelerini bilmiyorum hani ne düşünürler. Ben olsam ki hiç bu arada yumurta almadım henüz internetten ama ben olsam hayran kalırdım gerçekten de. Yumurtalar biraz terleme yapmış tabii ki. Bu normal. Sonuçta bu bir gıda ürünü olabilir. Ki bu geldikten sonra 24 saat kadar bir açıkta kaldı. Bu dolaba da konmadı. Belki o yüzden de olabilir. Ama yumurtaların hepsi sağlam. Gördüğünüz gibi her birisinin arasında birer tane boşluk bırakmış ve bu bıraktığı boşluklar sayesinde yumurtaların birbirine değmeleri engellenmiş ve ekstra bir korumayla da yumurtalar sağlam bir şekilde gördüğünüz gibi duruyor. Bakalım ikinci paketimiz ne durumda? Ben bunu çok merak ediyorum çünkü bu şekilde geniş bir paket içerisinde evet güzel bir koruma sağlanabilir ama bu şekilde de kalın bir pakette nasıl bir koruma sağlanır? Hemen klasik yine testimi yapıyorum. Önce bir koliyi sallıyorum. Yumurtaların sesi geliyor. Umarım kırılmamıştır. Dediğim gibi burada da şu yükseklikten bıraktığımız zaman yine yumurtaların kırılmamış olması gerekiyor ki dediğim gibi kargo şirketleri çok özen göstermiyor. Diğer paketten ayrı olarak bu paketin üzerinde dikkat kırılabilir, üst üste yüklemeyiniz ve uyarı bölümleri var. Yani içinde yumurta olduğunu gösteren, bakın buraya bir yumurta işareti koymuşlar. Kırılabilir anlamında. Güzel bir ambalajlama yapmışlar. Yani etiketleme yapmışlar daha doğrusu. Şimdi paketi açıp bakalım. Bu arada bir öncekinde atlamış olabilirim. Faturası vardı. Bu ürünün de üzerinde faturası var. Yine şu kargo cep bölümünde kargo barkodu altında faturaları yer alıyor. Bir açıp hemen bakalım sağlam yumurtalar ne alemde. Evet, şu an ilk dışarıdaki ambalajı açtım. İçerisinde bir tane şöyle bir koli var. Ve şurada da bir not var. Yani görürsünüz hemen, ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir çekip çıkartmak istiyorum. Minik bir not koymuşlar. Kahve çıktı bir tane de. Türk kahvesi. Kahvaltıdan sonra ufak bir hatırımız olsun istedik demişler. Gerçekten güzel bir not. Müşteriyi memnun eden bir detay bu. Zaten videonun başında söylemiştim. Müşterinize ufak sürprizler, minik hediyeler, bir teşekkür kartı koymak gerçekten yüzleri gülümsetiyor. Ve özellikle benim şu an müşteri olarak hoşuma giden şey neydi? Bunun üzerindeki yazının el yazısıyla yazılmış olmasıydı. Yani el yazısıyla yazılmış olması da ayrı bir emek olduğunu gösteriyor. Gerçekten güzel. Yani otomatik bilgisayar çıktısı değil. Demek ki siparişleri elleriyle tek tek uğraşıp hazırlıyorlar düşüncesi bende yarattı. Tabii ki burada benim için önemli olan şey ne? Yumurtaların sağlam olması. Şimdi bakacağım yumurtalar sağlam mı? Evet, kolinin içerisinden ekstra bir şöyle köpüklü bir ambalaj daha çıktı. Bunu da açıyorum. Biraz kirli geldi bana. Yani içerisinde böyle değişik şeyler var. Şimdi hijyen dedik, pandemi dedik. Ne olduğunu da tabii görmüyorum ama değişik böyle tuhaf bir şeyler var. Neyse. Bu herhalde şuradaki ambalajla alakalı bir durum. Halen daha yumurtalara ulaşmaya çalışıyorum. Evet, yumurtalar geldi.
Ama enteresan bir durum var burada. Ben 10 tane yumurta almıştım. Burada 3, 6, 9, 12, 15 tane yumurta var. Yani benim satın aldığım listedeki liste onlu yumurta listesiydi. Dolayısıyla bu satıcı doğru gönderdi. 10 tane gönderdi. Bu satıcı da 15 tane gönderdi. Ama şimdi aynı ürün, sonuç olarak bu yumurtaların aynı ürün olduğu için de birebir aynı olması gerekiyor. Yani şöyle bir karşılaştırma yapacağım. Şimdi müşteri olarak diğer satıcının yumurtasıyla. Yani göreceğiniz üzere yumurtalar evet birbirine benziyor ama birisinde damga var. Bu ki damga bildiğim kadarıyla zorunlu olması gereken bir damga yumurtalar üzerinde. Ama bu yumurtalarda öyle bir damga maalesef yok. Yani bunda yok. Belki acaba denk mi gelmedi diye bakıyorum. Bunda da yok. Bu arada yumurtalar sağlam. Ama şimdi ben bunu güvenip yer miyim? O konuda meçhul. Bir tane kırık var. Bakın şöyle. Bir tanesi kırılmış. Olabilir yani sonuçta kargoyla geliyor. Başka da bir kırığımız. Bir tane de akmış, kırılmış. Şöyle. Bayağı kötü. Evet, bir tanesi de böyle akmış. Satıcı şöyle düşünmüş olabilir tabii ki. Ya ben burada müşteri 10 tane yumurta aldı. Bu yumurtalar zaten yolda birkaç tanesi kırılacak. Garanti olsun da 15 tane göndereyim diye düşünmüş olabilir ki gördüğünüz üzere yumurtalardan zaten bir tanesi kırılmış, bir tanesi çatlamış. Tabii ki burada hiç fire yok. İkinci pakette hiç fire yok. Ama tabii bu paketin avantajı neydi bizim için? Güzel bir hediye vardı. Güzel bir hediye mesajı vardı. Bu hediye mesajının olması tabii ki beni mutlu etti. Bir kahve konması beni mutlu etti. Fireleri belki gözüm görmeyebilir. Hani dedim ki zaten 10 tane aldım. 2 tanesi önemli değil. 13 tane yumurtayla devam edebilirim diye düşünebilirim. Ama çok kritik olan konu. Şimdi sağlık konusu. Yani bu yumurtaların üzerinde şu damga konusu muhakkak olmalı. Yani şu damganın tabii ki yasal prosedürlerini çok fazla bilmiyorum ama mutlaka olması gerekiyor. Biz marketten, bakkaldan bile yumurta alırken en çok dikkat ettiğimiz konu aslında o damgalar oluyor. O damgaların olması onların güvenli bir ortamda üretildiğini ya da işte bakanlık tarafından kontrol edildiğini, denetlendiğini aslında gösteriyor. Burada da böyle bir damganın olmaması tabii ki burada ikiye bölünebiliriz. Bir kısım der ki damga olmadığı için sağlıklı olmayabilir, sağlıklı bir üretim olmayabilir. Son kullanma tarihleri işte yanıltıcı olabilir diye düşünebilirsiniz. Diğer bir kesimde diyebilir ki bu bir köy yumurtasıdır. Tavuğun direkt altından alınıp belki paketlenip müşteriye gönderilmiştir diye düşünebilirsiniz. Ama en önemli konu da bu ürünün bir markası var. Sonuçta biz Trendyol'da bir ürünü satıyorken bir ürünü o markayla satıyoruz. Yani hazır bir listeye giriş yapıyoruz aslında. Hazır bir liste içerisinden satış yapıyoruz. Ve o markaya ait bir ürünü sattığımız için de o markaya ait ürünü göndermemiz lazım. Yani şimdi ben Samsung S9 Plus telefon alıyorsam eğer Trendyol'dan bana şimdi Çin marka bir S9 Plus gelirse tabii ki sahte bir ürün olur ve memnun kalmam. Dolayısıyla buradaki sağdaki ürün doğru bir markayla gönderim yaparken soldaki bu ürün ise markasız bir ürün gönderimi yaptı. Yani çünkü herhangi bir marka yok. Yani aynı marka olması gerekiyor. En azından logolarının belki aynı olması gerekiyor. Herhangi bir yumurtayı almış göndermiş baktığınız zaman. Yani öyle düşünebilirsiniz. Müşteriler de bu şekilde düşüneceği için ki büyük ihtimalle düşüneceklerdir. Büyük bir çoğunluğu en azından 10 kişiden 4'ü düşünecektir. Ne olur? 10 kişiden 4'ü bunu iade etse zaten kargo ücretinden dolayı bu satıcı zarar edecektir. O yüzden biz satıcılar olarak en çok dikkat etmemiz gereken konu mutlaka doğru ürünü doğru markayla satmamız gerekiyor. İkinci önemli konu eğer yumurta satıyorsak bu şekilde profesyonel bir paketleme ki şu ürünler yumurtalar için özel üretilmiş ve ambalajcılardan satın alınabilir ürünlerdir. Çok kolay bulunan ürünlerdir. Ve bu şekilde paketleme gerçekten müşteriye hem müşteriye güven verir hem de sizin bu ürünü iade problemi olmadan satabilmenizi sağlar. Dolayısıyla bu şekilde bir gönderim doğrudur. Bu şekilde gönderim doğru değildir. Buradaki gönderim tamamen yanlış bir gönderim türüdür. Hem aynı marka değil hem de kırılabilmeye müsait bir durumda. Bu ürünü iyi yapan tek şey buradaki ufak hediye ve teşekkür mesajıdır. Bu teşekkür mesajı ve hediye bu ürün içerisinde olsaydı ben bu ürüne mükemmel bir ürün tabii ki derdim. Ama kesinlikle bu hediye ürünü yok diye de bu ürüne kötü bir üründür demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Evet gördüğünüz üzere İyi bir denemeydi ve bu şekilde ürünleri satın almak müşteri açısından belki çok güven verici olmayabilir, güven verici gözükmeyebilir. En azından bunu görmüş olduk. Satıcı tarafında da bu tarz ürünleri nasıl satmalıyım, satarsam nelere dikkat etmeliyim onu anlamış olduk.
Evet, güzel bir ürün inceledik. Buna benzer ürünleri incelemeye ben devam edeceğim. Özellikle farklı sektörlerden farklı ürünleri satmak isteyen, acaba satabilir miyim, acaba kargoda hasar görür mü ya da işte müşteriye problemsiz ulaşır mı diye soru işareti olan satıcılar varsa bu videolar sayesinde o sorularını gidermiş olacaklar. Sizin de bu konuda önerileriniz olabilir. Diyebilirsiniz ki ya ben işte şu ürünü satmak istiyorum. Acaba satabilir miyim? Nasıl paketlemem gerekir? Diğer satıcılar nasıl paketliyor? Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir diyeceğiniz ürünler varsa da bu videonun altına yorum olarak bırakırsanız mutlaka değerlendiririm ve sonraki videolarda o ve benzeri ürünleri incelemeye, nasıl paketlendiğini, müşteriye nasıl ulaştırıldığını göstermeye devam ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.